Herkese merhaba. Bu videomuzda çizdiğimiz bazı çizimlerdeki tüm ölçüleri değiştirmek yerine uygunluk dahilinde 2-3 ölçü değiştirip diğer ölçülerin otomatik güncellenmesini sağlamak için Equations sekmesindeki den yararlanarak birkaç denklem üreterek çizimini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu örnekte ben daha sürekli de kullandığım Fence'ten yola çıktım. Burada aslında bu ürünü değiştirmek için 4 ölçüyü değiştirmemiz lazım. Enini, boyunu ve buradaki hasır tellerin patern adetlerini değiştirmemiz lazım. Örneğin size bir örnek gösterelim. Mesela bu 800. Bunu 1200 yapalım. OK deyip yenile dediğimizde burada otomatik olarak güncelliyor ve paternleri de kendi atıyor. Yani siz ekstra buradaki patern adetlerini tekrardan girmiyorsunuz. Bu ne için lazım olmuştu? Bana projelerde. Mesela siz bir proje çizdiniz ve çevresini güvenlik fensleriyle kapatmanız isteniyor sizden. Normalde fens tedarikçilerinin kendi özel standart üretimleri vardır. İşte 1000'lik, 500'lük ona göre ebatları vardır. Ancak siz sizden istenen layout'a göre gerektiğinde özel ölçü fensleri de kullanmanız gerekebilir. Örneğin burası 500'den daha bir dar ölçü geldiğinde ara ölçüye giriyor. Bunu tekrardan çizmeniz lazım. Hem görselde gözükmesi için hem işte teknik resimde ürettireceksiniz artık. Bunun için böyle bir Equation sekmesinden de yararlanarak bir tasarım yapacağız. Şimdi ben yeni part açıyorum. Ctrl N'e basarak burada ön düzlemden skecimi çizdim. Şimdi buradaki komutumuzu normalde burada ölçü girmeniz isteniyor sizden. Buraya eşittir yapıp örneğin enine x diyelim biz. X yazıyoruz. Bakın burada bir dünya işareti çıktı. Üzerine biraz beklediğiniz zaman mouse'u Create Global Variables der. Buna bir kere tıkladığınızda o değeri atıyor. Equation'ı den sekmesinden göreceğiz birazdan. Buna da afaki 100 değeri girelim. Buraya da aynı şekilde bir ölçü açtık. Tekrardan eşittir dedik. Eşittir dedikten sonra buradaki sütunda da y diyelim. Tekrardan dünyaya bastık ve buraya da 1200 ölçüsü verelim yine. Şimdi buradaki ölçüler Equation'da tanımlanmış. Yani burada parçanın sonunda İngilizce, Türkçe kullanıyorsanız denklemler olarak, İngilizce kullanıyorsanız Equation yazar. Burada tıkladığınızda, açtığınızda X ve Y'yi bakın atadığımızı hemen görüyoruz burada. Burada direkt Manage Equation deyip buradan değiştirebiliriz ölçüleri. Örneğin buraya 1000 yazıp OK dediğimizde buradaki ölçü güncellenmiş olacak bakın. Ayrıyetten bu çizimin üstüne geldiğinizde tıkladığınızda burada Equation sekmesine de buradan da basıp buradan da değiştirebilirsiniz yine otomatik. Şimdi ben buraya bir 20 profil yapalım. Ölçümün dıştan dışa olmasını istiyorum. O yüzden profilin de lokasyonunu değiştireceğim. Buraya tıkladım. New Group dedim. Ortadaki profili de attım ve onayladım. Çizimimi gizledim. Bunun rengini biraz gri yapalım. Şimdi hasır tellerini çizelim. Sketch açtım oradan. Düzlemden. Profilin tam orta noktası. 20'ye 20 profil. Buraya
10 yazıyoruz. Yukarıdan da yine tam orta noktası olsun. Burası da 10. Buradaki mesafesi de 10 olsun. Çizimimi kapatıyorum. Buraya tıklayıp buraya şu noktaya bir düzlem atalım. Şuraya tekrardan çizim atıyorum. Dik baktım. Dik baktıktan sonra hasır tel ölçüleri genelde 4 milim olur. Tel çapı kalınlığı. Buraya sabitledim ve çizimimi kapadım. Çizimimi kapattıktan sonra sürükle komutuyla skeci hemen seçti zaten. Yolumu da seçiyorum. Çizimi kapatıyorum. Düzlemimi gizliyorum. Buradaki oluşturduğumuz telin rengini biraz daha koyu yapalım. Biraz daha belli olsun. Şimdi buradaki çizimi attık. Buraya bir lineer paternden X yönünde ürünümü seçiyorum. Hasır tel aralıklarım 40 milim olsun istiyorum. Bakın burada istediğiniz rakamı girersiniz. Sürekli şey yapar. Bu ölçüyü değiştirdiğinizde bunları da elle oynamanız lazım. Bunu biz böyle yapmayacağız. Buraya tekrardan eşittir atıyoruz. Buradaki x'teki paternde x yazdığımızda zaten bir komut geldi. X patern ismini verelim. Patern ismini verip burayı create yapıyoruz. Buradaki rakam kalabilir. Çok önemli değil. Şimdi buradaki atamamızı da yaptık. Tekrardan manage equation diyoruz. Şimdi buradaki x paternin değer kısmına bir denklem yazmamız lazım. Buraya 23 değil de ben bir denklem üreteceğim ki x ve y'yi değiştirdiğimde x ve y değişkenlerine bağlı olarak buradaki patern sayıları da artsın veya azalsın. Şimdi bunun için int komutu yazıyoruz ilkten. Bu int komutu nedir? Yazacağımız denklemin sonucu eğer küsuratlı bir şeyse, atıyorum 23,5 23.9 gibi, bunun virgülden sonraki rakamını almıyor. Direkt rakamı alıyor. Ona yuvarlıyor. Şimdi biz burada x'teki paterni yaptığımız için sağdan ve soldan ölçümüz 1000. X ölçüsü yani. X ölçüsüne sağdan soldan 10'ar milim pay verdiğimiz için buraya bir parantez daha açıp x yazıyorum. X yazdığımda bakın hemen aşağıda çıktı zaten bizim önceki x değişkenimiz. Üstüne gelip enterlıyorum. Eksi 20 diyorum. Parantezi kapıyorum. Bu eksi 20 demem, sağdan soldan 10 verdiğimiz için o aralıklarda ölçüde bizim paternimizi atasın. Bölü benim hasır tel aralıklarıma 40 milim vermiştik. Bölü 40 milim yazıyoruz. Denklem aslında bitti. Yalnız burada şimdi 40'a böldüğümüz için bu çıkacak sonuç tellerin arasındaki bölmeleri gösterir. O yüzden tel sayısını belirlemek için artı bir eklememiz lazım bu denkleme. Artı bir de ekleyip enterlıyoruz. Sistemimiz hazır oluyor. Bakın otomatikman kendi atadığı 25. Az önce 23'tü. Şimdi ben buradaki 1000 değerini 800 yaptığımda ve güncelle dediğimde otomatikman buradaki adet, patern adedi 20'ye düştü bakın. Y'deki de aynı mantık. Y'yi de hemen hızlıca yapalım. Şuraya bir çizgi çekelim. Buraya bir çizgi çektik. Üstünden
Buraya yine 10 milim diyorum. Aslında 12 milim olacaktı. Burada yarıçapını aldığımız için. Şuna 12 diyelim. Skecimi kapattım. Tekrardan buraya geldim ve burada bir düzlem açmam lazım. Şu düzlemi buraya taşı. Okeyle. Burada skeç aç. Dört ölçüsünü yazdık. Şu noktayla şu noktayı birleştir. Şu ölçüm 4'tü. Yarıçap 2. Merkez uzaklığı 6 olsun. Merkez uzaklığını 6 dedik ve skecimizi kapadık. Yine bunu sürükle komutuyla telimizi oluşturuyoruz. Bunun da rengini değiştirdik. Şimdi tekrardan aynı işlemi bir daha yapacağız. Eksenimi seçtim. Hasır tellerin arasındaki delikler 40. Patern etmek istediğim ürünümü seçtim. Buraya eşittir yazıyorum. Bunun değeri de y-patern olsun. Y-patern dedim. Onayladım. Şimdi aynı denklemi yine manage'e gelip buradaki denklemin aynısını kopyalayıp g-patern değerine aktarabilirsiniz. Zaten yazdım. Sadece buradaki x'i değişkenini y olarak değiştiriyoruz ve enter'a basıyoruz. Buradaki adet sayısı da y'deki değişken neyse buradaki sayıyı buraya koyup 20 çıkartıp 40'a bölüp çubuk sayısına artı 1 de ekleyerek çubuk sayısını buluyor. Şimdi burada diyorum 1500 yapalım, bunu değiştirelim, güncelleyelim. Paternler kendiliğinden attı. Bunu 1200 yapalım, güncelleyelim. Kendi arttı. Bu şekilde böyle bir tasarım yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Bunu ayrıyetten convert yaparken işte sürekli atadığınız aynı delikler vardır. Sadece en boyunu değiştiriyorsunuzdur ve o deliklerde belli bir yere göre, referansa göre gitmesi veya patern olması lazımdır. Veya lineer raylardaki işte uzattığınız zaman lineer rayı, oradaki delikleri sürekli paternlemeniz, patern sayısını değiştirmek zorunda kalıyorsunuzdur. Sürekli böyle oynamalar yapmamak için bu şekilde kısa bir denklem yazarak bunu serileştirebilirsiniz. Bunun da kullanımını zaten belli bir yere normal bir numune olarak kaydedersiniz. O numune üzerinden açıp farklı kaydedip ölçülerini değiştirip projenize aktarabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Eğer bu tarz videoların devam etmesini ve ayrıyetten aklınıza gelen veya aklınıza takılan, zorlandığınız tasarım aşamasında bir sorunlar varsa videonun altına yazabilirsiniz. Onlar hakkında da çalışma yapabiliriz. Herkese iyi günler.